Merhaba ve bugünkü keşfimize hoş geldiniz. Bugün rotamızı Avrupa'nın en batı ucuna, Atlantik kıyısındaki Portekiz'e çeviriyoruz. Merhaba. Evet, ilginç bir coğrafya. Aynen, elimizdeki kaynaklarda bayağı zengin, temel coğrafyadan, tarihe, ekonomiden, hatta Osmanlı ile ilişkilerine ve günümüzdeki Müslüman toplumuna kadar yani bayağı geniş bir yelpaze var. Evet, kapsamlı. Amacımız da işte bu kaynaklardan sizin için en çarpıcı noktaları, belki de hani gözden kaçan bağlantıları bulup çıkarmak. Portekiz'e biraz daha farklı bir açıdan bakalım diyoruz. Kesinlikle. Portekiz, yani İber Yarımadası'nda ama sanki hep yüzü Atlantik'e dönük olmuş. Evet, o hissediliyor. Bu coğrafi konumu onu hem İspanya'dan hem de kıta Avrupa'sından ayırmış, tarihini, kültürünü çok derinden etkilemiş bu durum. Yani okyanusla ilişkisi bir nevi kaderini çizmiş diyebiliriz. O zaman şu temel coğrafyayla başlayalım. İber Yarımadası'nın batısı, İspanya ile komşu, işte Azor ve Madeira adalarıyla birlikte yaklaşık 92 bin kilometre kare bir yüz ölçümü var. Türkiye'nin bayağı küçüğü yani. Evet, evet. Nüfus 10,5 milyon civarı. Başkent Lizbon, sonra Porto, Amadora gibi şehirler var. Peki bu coğrafya, yani okyanusa bu kadar yakın olmak, ülkenin karakterini nasıl belirlemiş acaba? Şöyle bir durum var. Tajoh Nehri ülkeyi sanki ortadan ikiye bölüyor gibi. Kuzeyi daha engebeli, dağlık, yağış da fazla. Güneyi ise daha düz, tepelik ve iklimi daha kuru. Belirgin bir fark var yani. Evet, bu da tarımdan yerleşime kadar her şeyi etkilemiş tabii. İklimi de enteresan, tam Akdeniz iklimi diyemiyoruz. Daha çok okyanusal etkili Akdeniz iklimi deniyor. Yani nasıl oluyor o? Yani kışlar genelde ılıman ama yazlar özellikle kıyılarda beklenenden daha serin geçebiliyor. Bir de çok ilginç bir detay var. Ülkenin 1/3'ünden fazlası ormanlık. Vay canına. Ve asıl ilginci, dünya şişe mantarı üretiminin neredeyse yarısı Portekiz'den geliyor. Şaka gibi. Mantar mı? Şişe mantarı? Aynen bildiğimiz şişe mantarı. Bu pek bilinmez ama ekonomi için çok kritik bir detay. Nüfus da genelde kuzeyde ve yine o Atlantik kıyısında yoğunlaşmış. İç kesimler daha boş. Mantar detayı gerçekten şaşırttı. Peki ekonomiye biraz daha yakından bakalım. Kaynaklar sanayileşmiş bir ülke diyor ama bazı çelişkiler de var sanki, değil mi? Var. Evet, var. 1974 devrimi sonrası bir kamulaştırma dalgası olmuş. Sonra 80'lerde tekrar özelleştirmeler başlamış. Tekstil, giyim, kağıt, kimya, otomotiv gibi sektörler var. Ama şu tarım meselesi dikkatimi çekti. İstihdamdaki payı Avrupa ortalamasının üstündeymiş, %13 civarı. Ama ekonomiye katkısı düşük kalmış. Hatta gıdanın %60'ını ithal ediyorlarmış. Neden ki bu? Bunun temel sebeplerinden biri kaynaklarında işaret ettiği gibi tarımda modern teknoloji ve yöntemlerin yeterince yaygınlaşmaması. Belki küçük parçalı arazi yapısı da etkili olabilir. Anladım. Verimlilik sorunu yani. Aynen ama bu demek değil ki ürün çeşitliliği yok. Kuzeyde mısır, güneyde buğday, patates gibi temel ürünler var. Bağcılık çok önemli. Özellikle Doru Vadisi'ndeki Porto şarabı meşhur. Evet, Porto şarabını biliriz. Zeytincilik, incir, badem ve tabii ki adını verdiği portakal. Bunlar da önemli. Bir de kıyı ülkesi olunca balıkçılık gelişmiş tabii. Serdalya, ton balığı falan avlanıyor. Yani potansiyel var ama tam kullanılamıyor gibi bir yorum. Peki madencilik, doğal taşlar falan deniyordu. Evet, maden kaynakları da fena değil. Avrupa'nın önemli bakır, kalay ve wolfram yani tungsten üreticilerinden özellikle mermer gibi doğal taş üretiminde dünyada ilk 5'te yer alması da önemli bir nokta. Vay, o da iyiymiş. AB üyeliği yani 1986'dan sonra ekonomi daha çeşitlenmiş, hizmet sektörü büyümüş, yabancı yatırımlar artmış. Ulaşım belki kıta Avrupa'sı kadar değil ama Lizbon, Sines gibi limanlar deniz ticaretinde hala kilit. Ve tabii turizm. Ha, evet, turizm. Yılda 12 milyona yakın turist çekiyorlar. Özellikle Lizbon, güneydeki Algarve bölgesi ve adalar çok popüler. Bu da ekonomi için müthiş bir can suyu. Coğrafya ve ekonomi tamam gibi. Şimdi biraz daha derinlere, tarihe doğru gidelim. Portekiz tarihi başlarda İspanya ile iç içe ama sonra kendi yolunu çiziyor. İşte burası ilginçleşiyor. Aynen. Keltler, Romalılar, Cermenler falan derken 711'de Endülüs dönemi başlıyor. Hatta
Ülkenin adı bile o dönemden mi geliyor? Portus Kale diye bir yerden bahsediyor kaynaklar. Evet, Douro Nehri ağzında bir Roma yerleşimi, kale limanı demek. Zamanla bu Portugal olmuş. Müslüman hakimiyeti güneyde daha uzun sürmüş ama kuzeyden Reconquista yani geri alış süreci başlıyor. Ve Portekiz bağımsız oluyor. 1143'te Kastilya Krallığından ayrılıp bağımsız bir krallık haline geliyor. 1147'de Lizbon'un alınması çok önemli bir dönüm noktası, başkent oluyor. Afonso III. Döneminde güneydeki Algarve'de alınınca bugünkü sınırlar büyük ölçüde çiziliyor. Sonra krallık güçleniyor galiba. Evet, Kral Deniz, I. Joa gibi hükümdarlarla krallık kurumsallaşıyor, güçleniyor. Hatta Lizbon Üniversitesi yani sonra Coimbra'ya taşınacak olan 1290'da kuruluyor. Avrupa'nın en eskilerinden. Ve sonra o meşhur keşifler çağı. Prens Henry yani gemici Henry, onun vizyonuyla başlıyor her şey. Aynen Afrika kıyıları keşfediliyor, Madeira, Azor Adaları bulunuyor ama asıl olay tabii Vasco da Gama'nın 1498'de Ümitburnu'nu dolaşıp Hindistan'a denizden ulaşması. Dünya tarihini değiştiren anlardan biri. Kesinlikle. Kısa sürede Goa, Malakka, Hürmüz gibi stratejik yerleri alıp baharat ticaretini kontrol ediyorlar. Üstüne bir de 1500'de Brezilya'nın keşfi. Yani Portekiz küçük bir krallıkken küresel bir imparatorluğa dönüşüyor. Tam bir altın çağı. Ama kaynaklar madalyonun diğer yüzünden de bahsediyor değil mi? Bunun bir bedeli olmuş. Hem de nasıl? Bedeli ağır olmuş. Sürekli savaşlar, uzak garnizonlar, müthiş bir mali yük, salgın hastalıklar, seferlerdeki kayıplar nüfusu azaltmış. İlginç bir şekilde soylular ticarete yönelince tarım gerilemiş. Köle emeği artmasına rağmen mi? Evet, ona rağmen tarımsal üretim düşüyor ve ülke tahıl ithal etmek zorunda kalıyor. Düşünün temel gıda maddesini ithal ediyorlar. Aynı dönemde Katolik Kilisesi'nin etkisi artıyor, Engizisyon kuruluyor, Cizvitler güçleniyor. Anladım. Sosyal yapı da değişiyor. Ve sonra o büyük felaket. Kral Sebastian'ın 1578'deki Fas Seferi. Kaynaklar bunu bir dönüm noktası olarak gösteriyor. Kesinlikle bir travma o. Genç, hırslı Kral Sebastian büyük bir orduyla Fas'a gidiyor ama Vadi Seil Savaşı'nda. Vadi Seil mi dediniz o savaşta mı? Aynen o savaşta hem kendisi ölüyor hem de ordunun ve soyluların çok büyük bir kısmı yok oluyor. Bu sadece askeri bir yenilgi değil, arkasından taht krizi çıkıyor. Varis yok mu? Yok, taht İspanya Kralı II. Filipe'ye kalıyor ve Portekiz 1580'den 1640'a kadar tam 60 yıl İspanya ile birlik içinde yönetiliyor. Bu dönemde de Hollanda, İngiltere gibi İspanya'nın düşmanları Portekiz'in sömürgelerine çöküyor tabii. 60 yıl sonra bağımsızlık giriyor ama bu sefer de İngiliz etkisi altına giriyorlar galiba. Şu 1703 Methuen Anlaşması. Evet, o anlaşma önemli. Portekiz şaraplarına İngiltere'de kolaylık sağlanıyor, karşılığında İngiliz yünlü kumaşları Portekiz pazarına giriyor. Bu da yerli tekstil sanayisine darbe vuruyor, Portekiz'i İngiltere'ye ekonomik olarak bağlıyor. Sonra Napolyon Savaşları, kraliyet ailesi Brezilya'ya kaçıyor. Aynen. Bu da Brezilya'nın bağımsızlık sürecini hızlandırıyor. Zaten 19. yüzyılda pek parlak değil. 1820'de devrim, anayasal monarşi ama istikrarsızlık devam ediyor. Brezilya'nın kaybı da büyük darbe tabii. Çok büyük. İmparatorluğun en değerli parçası gidiyor 1822'de. 100 yıl boyunca iç çekişmeler sürüyor. Afrika'daki sömürgeleri tutmaya çalışıyorlar ama bu da mali yük. Hatta 1892'de devlet iflas ediyor. Bu da monarşiye tepkiyi arttırıyor. Bu da bizi 20. yüzyıla ve 1910'daki devrime getiriyor sanırım. Monarşi yıkılıyor, cumhuriyet ilan ediliyor ama istikrarsızlık bitmiyor galiba. Maalesef 1. Cumhuriyet dönemi yani 1910-1926 arası o da çok çalkantılı. Hükümetler sürekli değişiyor, ekonomik sorunlar. Sonunda 1926'da askeri darbe. Ve Salazar sahneye çıkıyor. İşte o ortamda 1932'de Antonio de Oliveira Salazar başbakan oluyor ve Estado Novo yani yeni devlet dediği otoriter bir rejim kuruyor. 1968'e kadar sürüyor bu dönem.
Uzun, baskıcı bir diktatörlük. Salazar dönemi. İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmışlar ama Batı'ya yakın durmuşlar. Sonra NATO üyesi olmuşlar. Ama bir de sömürgeler meselesi var, değil mi? Evet, Salazar dış politikada Batı blokunda ama 1960'lardan itibaren Afrika'daki sömürgelerde bağımsızlık savaşları başlıyor. Angola, Mozambik, Gine-Bissau. Bu savaşlar ülkeyi hem mali hem askeri olarak çok yıpratıyor. Uluslararası tepki de var tabii. Salazar sonrası ne oluyor? Salazar 1968'de sağlık sorunlarıyla çekilince yerine Caetano geçiyor. O biraz reform yapmaya çalışıyor ama yetmiyor ve sonunda 25 Nisan 1974 ordudaki genç subayların liderliğinde kansız bir darbe. Halk da destekliyor. Karanfil devrimi. Aynen öyle. Askerlerin tüfeklerine karanfil takılmasıyla simgeleştiği için adı Karanfil Devrimi. Bu devrimle diktatörlük bitiyor. Ve Portekiz tarihinde yepyeni bir sayfa açılıyor. Demokrasi, sömürgelerin bağımsızlığı, Avrupa. Tam olarak öyle. Devrimden sonra hızla sömürgülere bağımsızlık veriliyor, çok partili demokrasiye geçiliyor. 1986'da İspanya ile birlikte AB'ye üye oluyorlar, 1999'da Euro'ya geçiyorlar. Bu üyelikler ülkenin modernleşmesinde, ekonomisinin gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Tabii zorluklar da yaşanıyor ama ülke bugünkü yapısına kavuşuyor. Bu tarihsel yolculuk gerçekten baş döndürücüydü. Şimdi gelelim şu iki özel konuya. Osmanlı-Portekiz ilişkileri ve günümüz Portekiz'indeki Müslüman toplumu. Osmanlı'nın genelde Akdeniz'deki rakiplerini biliriz de Hint Okyanusu'nda Portekiz'le mücadelesi pek anlatılmaz. Portakal demişler bir de onlara. Evet, o ilginç bir detay. Bu rekabet 16. yüzyıl başında Portekizliler Hindistan'a ulaşıp baharat yolunu Ümitburnu'ndan kontrol etmeye başlayınca kızışıyor. Çünkü eski yol Mısır ve Kızıldeniz üzerindendi. Tam da o sırada Osmanlı Mısır alıyor. Aynen öyle, 1517'de. Osmanlı kendini bir anda bu küresel rekabetin ortasında buluyor. Portekizliler Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nin girişini kontrol etmeye çalışınca Osmanlı ticareti de etkileniyor. Osmanlılar da buna karşı hem bölgedeki Gucerat, Aceh gibi Müslüman devletlere yardım gönderiyor hem de doğrudan Portekizlilere karşı seferler düzenliyor. Kimler var bu seferlerde öne çıkan? Piri Reis falan geçiyor kaynaklarda. Evet, Selman Reis, Hadım Süleyman Paşa, Seyid Ali Reis ve tabii Piri Reis gibi önemli isimler var. Ama Piri Reis'in Hürmüz kuşatmasındaki başarısızlığı ve donanmayı Basra'da bırakması maalesef idamıyla sonuçlanıyor. Trajik bir olay. Osmanlı kadırgaları zorlanmış mı okyanusta? Zorlanmış, evet. Akdeniz'e göre tasarlanmış kadırgalar okyanusun dalgalı sularında ve Portekizlilerin daha gelişmiş yelkenli gemileri yani karavel ve kalyonları karşısında biraz dezavantajlı kalmış. Ama yine de Osmanlılar uzun mücadeleler sonunda Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki hakimiyetlerini korumayı, Portekizlilerin buraları tamamen kapatmasını engellemeyi başarmışlar. Bu mücadelenin başka etkileri olmuş mu? Olmuş. Mesela ateşli silahların ve askeri tekniklerin Osmanlılar aracılığıyla Asya ve Afrika'daki Müslüman halklara yayılmasında rol oynamış. İlginç bir şekilde 1540'larda ve 1563'te barış görüşmeleri bile yapılmış. Anlaşma olmamış ama. Olmamış. Hatta Osmanlıların okyanusu bir hatla bölmeyi teklif ettiği bile söyleniyor ama anlaşamamışlar. Sonra Portekiz gücünü kaybedince Hollanda gibi yeni rakipler çıkınca bu rekabet de sönümlenmiş zaten. Resmi ilişkiler ancak 1843'te kurulmuş. Gerçekten az bilinen ama önemli bir rekabetmiş. Peki günümüze gelelim. Portekiz'deki Müslüman toplumunun durumu ne? Kaynaklar orada da ilginç şeyler söylüyor. Evet, bugün Portekiz'de yaklaşık 30-35 bin kadar Müslüman yaşadığı tahmin ediliyor. Bu toplam nüfusun 3'ü gibi çok düşük bir oran, Batı Avrupa'daki en düşüklerden biri. Ama bir farklılık var galiba. Evet, ilginç bir şekilde Şii İslam'ın bir kolu olan İsmaili cemaatinin nüfusu yaklaşık 80 bin kişiyle diğer Avrupa ülkelerine göre daha belirgin. Ama çoğunluk Sünni tabii. Genelde Lizbon ve çevresindeki Banyolelerde, bir de Porto, Coimbra gibi şehirlerde yaşıyorlar. Peki bu topluluğun kökenleri diğer Avrupa ülkelerinden farklı mı? Evet, hem de önemli ölçüde farklı. Mesela Fransa veya Almanya'daki gibi işçi göçüyle başlamıyor.
İlk gelenler 1950'lerin sonu, 60'larda, o zamanlar sömürge olan Mozambik ve Gine-Bissau'dan gelen üniversite öğrencileri ve eğitimli kişiler. İlginç. Evet, bu ilk grup Portekizce bildiği ve kültüre aşina olduğu için entegrasyonları daha kolay olmuş. Sonraki yıllarda Fas, Senegal gibi başka Afrika ülkelerinden, Bangladeş, Pakistan gibi Güney Asya'dan ve Orta Asya'dan da göçler olmuş. Bu da topluluğa bir çeşitlilik katmış. Kurumsallaşma nasıl peki? Camiler, dernekler var mı? Var tabii. Lizbon'daki Merkez Camii en bilineni. Yapımı 1985'te tamamlanmış. Onun dışında ülke genelinde 15 kadar daha mescit veya küçük cami var. Çeşitli İslami dernekler, kültür merkezleri, hafta sonu okulları faaliyet gösteriyor. Hatta TV programları, Al Furkan diye Portekizce online bir dergi bile varmış. Yeni nesillerin durumu nasıl? Avrupa İslamı gibi tartışmalar var mı orada da? Var tabii. Yeni nesiller Portekizce İslami kaynaklara daha kolay ulaşıyor. İnterneti aktif kullanıyorlar. Bu da Avrupa İslamı veya Portekiz İslamı gibi kimlik tartışmalarını getiriyor. Kaynakların altını çizdiği önemli bir nokta var. Portekiz'deki Müslüman topluluklar içinde radikal eğilimler pek gözlenmiyor. Bu neden olabilir sizce? Farklı katmanlarına dokunduk bu sohbette. Coğrafyasından ekonomisine, o inanılmaz mantar üretiminden, tarihinin zirvelerine ve trajedilerine, Vadise'yle, Salazar'a, Karanfil devrimine, sonra Osmanlı'yla okyanustaki mücadelesine ve bugünkü kendine has Müslüman toplumuna. Tüm bu parçaları birleştirince sizin için öne çıkan ana fikir ne oldu? Benim için Portekiz'in hikayesi sürekli bir kenarda olma durumuyla başa çıkma ve buna uyum sağlama öyküsü gibi. Yani Avrupa'nın fiziki olarak kenarında ama hep küresel hedefleri olmuş. Atlantik'e açılma arzusuyla kıta Avrupa'sının gerçekleri arasında sürekli bir denge aramış. İmparatorluk kurmuş, sonra kaybetmiş, diktatörlük görmüş, devrimle yeniden doğmuş. Yani bu iniş çıkışlar aslında küçük bir ulusun bile küresel olaylardan ne kadar derinden etkilenebildiğini ama aynı zamanda nasıl bir direnç gösterebildiğini de gösteriyor. Belki de o okyanusa yakınlığı ona bu esnekliği, bu adaptasyon yeteneğini vermiştir, kim bilir. Çok güzel bir özet oldu bu. Bu keşiften sonra size de zihninizde şöyle bir döndürmeniz için bir soru bırakalım o zaman. Portekiz kültürünün o sıkça bahsedilen melankolik özlem duygusu, hani saudade diyorlar ya, işte onun içinde bu dinlediğimiz zengin ve çalkantılı geçmişin, okyanuslara açılan gemilerin gururundan, imparatorluk kaybının hüznüne, Vade Seyl gibi travmalardan, Karanfil devriminin umuduna kadar ne gibi izleri olabilir sizce? Belki bir sonraki Portekiz gezinizde ya da dinlediğiniz bir fado şarkısında bu gözle bakarsınız. Bizimle bu yolculuğa çıktığınız için teşekkürler.